Efendim merhabalar. Bu bere modeli çok beğenildi. Beğenilince ben de hızlıca size model anlatımını yaptım. Şiş ile ördüm. 5 numara şiş kullandım bu arada. Örgüye yeni başlayanlar örebilir mi? Bence örebilir. Neden? Şu geçişlerini ben tığ ile yaptım. Tığ ile gösterdim. Çok daha kolay oluyor. Modeli istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Zaten mutlaka hani örgüye ilginiz varsa mutlaka karşınıza çıkmıştır. Ben bere olarak ördüm. Model altının katlarından oluşuyor. Ben şöyle yaptım. 6 çarpı 12 tane şu modelden kurdum. 72 artı 1 yani 73 ilmek üzerine kurdum. Bütün ayrıntıları sizlere tek tek anlattım. Benim parçamın uzunluğu dikdörtgen bir parça oluyor. Zaten video içerisinde göreceksiniz. Onun eni 38 santim oldu. Boyu ise 27 santim. Bir kadın için yani yetişkin bir kadın için uygun bir sayılarda oldu. Erkek için düşünüyorsanız eğer 78 artı 1 yani 79 ilmek sizin için yeterli olacaktır. Takıldığınız her şeyi sorabilirsiniz. Yorum kısmına lütfen yazın. Gördüğüm an zaten sizlere yardımcı oluyorum. Hızlıca cevaplandırıyorum. Ben bu modelin çok tutacağını düşünüyorum. Beğeni yapmanız, yorum yapmanız videonun önünü açacaktır. Bu konuda bana destek olursanız çok mutlu olurum. Abone olursanız, zilinizi de açarsanız benden hızlıca haberdar olursunuz. Modelimiz altının ve katlarından oluşuyor. Bundan dolayı ilmek atarken altının katları artı 1 olarak yapacağız. Şimdi hemen ilmeklerimizi atmaya başlayalım. Şöyle modelimiz de dursun bir kenarda. İpim %100 akrilik olan iplerden böyle bere, şapka, örülen ipler olarak tuhafiyelerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi ben size daha küçük bir model olarak göstereceğim. 4 tane model kuracağız. 6 çarpı 4 24 artı 1 25 tane ilmek çekeceğim. Yine bu ipleri 4-5 numarayla örebilirsiniz. Kendi el ayarınıza göre onu ayarlayabilirsiniz. Şöyle şişimi de göstermek istiyorum. Şu şekilde misinalı olan şişlerden kullanıyorum. Şimdi hemen başlayalım. İlmek için belli bir miktar ipimi ayırıyorum. Sanırım bu kadar bir ip yeterli olur. Şimdi ilmek için şişimi kenara aldım. Bakın şöyle baş parmağım ve işaret parmağım arasında ipimi ne yaptım? Devam ettirdim. Şu orta parmağımla da işaret parmağımın arasında ipimi sıkıştırdım. Şöyle hemen ilk ilmeğimizi göstermek istiyorum. Bakın şişimi bu şekilde tutuyorum. Bastırıyorum. Şöyle hemen baş parmağımın oradan bir ip geçiriyorum. İşaret parmağımda. Bu şekilde ilk ilmeğimi attım. Eğer hani bilmiyorsanız yavaşlatarak izlersiniz. Eminim yapabileceğinizi ben düşünüyorum. Şimdi bu şekildeyiz. Bakın. Tekrar baş parmağıma geldim. Şöyle işaret parmağıma. Bu ikincisi. Şöyle hafif bir sıktırıyorum. Şimdi devam ediyorum. Bakın şu şekilde şöyle tutuyorum. Baş parmak, işaret parmak, hop 4. Bu şekilde toplam 25 tane şişime ipime geçirip geliyorum. 25 tane ipimi geçirdim. Şimdi hemen ön modelimize başlıyoruz. Şu ipi ben biraz kısa keseceğim. Normalde şuraya şöyle bir bağlıyoruz. Biraz kısa keseyim. Kafanız karışmasın düşüncesiyle. Normalde ne yapıyorum? O ipi içeri yediriyorum. Şimdi hemen evet. Şimdi modelimizde ilk önce 2 tane ters örgüyle başlıyoruz. Şimdi ben hiç bilmeyene göre iplerin yönünü göstermek istediğim için şu şekilde öreceğim. Hemen ipimi ayarladım. Ters neydi? Bu yönde. Yani aslında haraşo. Şu şekilde. Bakın. Geldim. İpimi attım. Bir tane daha ters örüyorum. Şöyle. Hop. İpimi ortasından geçirdim. 2 oldu. Şimdi ipimin yönünü değiştirdim. Bakın bu tarafa arkaya aldım. Şimdi bu şekilde yapacağım. Düz öreceğim.
2 tane ters yaptım. Şimdi 3 tane düzümü örüyorum. 1 2 ve 3. 3 tane de düzümü ördüm. İpimin yönünü değiştirdim. Bakın şu şekilde. Bir tane ters yaptım. Tekrar çevirdim ipimi. Bir tane düz. Bir tane ters. Bakın. Başta ne vardı? 2 tane tersim vardı. 3 tane düz ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters yaptım. Şimdi hemen ipimi yönünü değiştiriyorum. 3 tane 1 2 3. 3 tane düzümü örmüş oldum. Böyle. Tekrar ipimi çevirdim. Bir tane ters ördüm. Hemen çevirdim. Bir tane düz, bir tane ters. Evet, şimdi sırada ne var? 3 tane düz örgüm var. 1 2 ve 3. Şimdi ne yapacağım? Bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters. Bakın, tersimi ördüm. Hemen bir tane düz yaptım. Bir tane ters yaptım. Evet, şimdi sırada ne var? 3 tane ipimin yönünü çevirdim. Düz öreceğim. 1 2 ve 3. 3 tane yaptım. Şimdi sıramın sonundayım ve 2 tane kaldı. Hemen ipimin yönünü çevirdim. 3 tane ters, 2 tane tersimi örüyorum. 2 ters. Başlarda 2 tane tersim var. Şu şekilde geçirdim. Biraz sık oluyor. İlk yapılan. Ay. Evet. Şöyle. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi örgümün yönünü çevirdim. Şimdi bu sırada ne görüyorsam onu yapıyorum. Hemen bu şekilde. Normalde sonuncuları örmeyeceğim. Ama burada ördüm. Şimdi hemen yönümü bakın şöyle çevirdim. İlk önce neyle başlıyorum? Düzle başlıyorum. 2 tane düz yapacağım. Ne görüyorsam o. 1 ve 2. Hemen ipim yönünü değiştirdim. Şimdi burada ne var? Bakın 3 tane tersim var. 1. Ne görüyorsak o. 2 ve 3. Şimdi tekrar ipimin yönünü çevirdim. Bir tane düz yaptım. Bir tane hemen ters yaptım. Bir tane düz. Bakın daha net anlayacaksınız. Zaten elinize aldığınız an yapmaya başlayınca çok net anlaşılıyor. Tekrar ne yapıyorum? İpimin yönünü değiştirdim. 3 tane ters zamanı. 1 2 ve 3. Bakın şöyle. İpimi çevirdim. Bir tane düz, bir tane ters, bir tane düz. Tekrar ipimi çevirdim. 3 tane ne yapacağım? Ters yapacağım. Model bu şekilde şimdi devam ediyor. 1 2 ve 3. Tekrar ipimi çevirdim. Hemen bakın bu şekilde bir tane düz, bir tane ters, bir tane düz. Şimdi ne var? 3 tane sırada tersim var. 1 2 ve 3. İpimi ne yaptım? Çevirdim. Düz öreceğim 2 tane. 1. Şiş örgülerinde sonuncuları örmüyoruz. Yan kenarının dümdüz olması için. Şimdi onu göstereceğim. O yüzden bunu böyle hop ne yaptım? Aldım. Bakın şöyle bir göstermek istiyorum size.
Şu kenar dümdüz olması için sonuncuları örmüyoruz. Şimdi biz daha 3. sıramıza geçtik. Daha bu şeylerimizi, attırmaları, yalancı Selanik deniliyor buna. Daha yapmıyoruz. Şimdi hemen başlayacağız. Evet. Örgümün yönünü ne yaptım? Şöyle çevirdim. Yine bu sırada ne gördüysem ona yapıyorum. Şimdi hemen bakın şöyle koydum. Burada neyim var benim? Terslerim var. Hemen şöyle aldım. Hop. 1 ve 2. Şimdi neyim var? Bakın zaten çok net gözüküyor. 3 tane düzüm var. 1 2 ve hop 3. Tekrar çevirdim. Şöyle ipimi ayarladım. Neredeyim şimdi? Bir tane tersteyim. Bir ters. Hop çevirdim. Bir tane düz. Hemen çevirdim. Ne var? Bir tane ters. Tekrar ipimi yönünü çevirdim. Bakın ne gördüysem onu yapıyorum. 3 tane düzüm var. Şimdi 3 tane düz örüyorum. 1 2 ve hop 3. İpimi yönünü çevirdim. Ne yapacağım? Bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters. Bakın efendim böyle. Ne gördüysem onu yapıyorum. Tekrar ipimi yönünü çevirdim. 3 tane düz. 1 2 ve hop 3. Şöyle. Şimdi tekrar ipimi çevirdim. Buradayım. Ters, düz, tekrar ters. Tekrar ipimi yönünü çevirdim. 1. Şimdi artık hızlı yapıyorum. 2 ve 3. 3 tane düzümü yaptım. İpimi yönünü çevirdim. Bir tane ters ördüm. Sonuncuyu örmedim. Hop şişime geçirdim. Şöyle. Şimdi bakınız şöyle bir göstermek istiyorum. Şimdi artık örneğimizi kuracağız. Şimdi siz hiç benim gibi böyle hani lastik örmeden direkt aslında modeli kurabilirsiniz. Ben biraz lastik yapmak istedim. Çünkü bu bir şapka olacak. Ben de sadece size modelini anlatıyorum bu arada. Şimdi hemen bir sıra daha aynı şekilde öreceğiz. Modelleri şöyle çeviriyorum bakın. Düz üçlü yaptığım düzlü olan kısımlarda kuruyoruz. Model kurulumu orada. Şimdi burada benim hemen neyim var? 2 tane düzüm var. Bir sıra daha örüyoruz. Hemen 1 2. Bu sırayı ne gördüysem onu yapıyorum. Şimdi 3 tane düzüm. Hızlı hızlı hemen ne gördüysek o. Evet, sonuncuyu örmeden şöyle aldım. Bakın şimdi örgümün yönünü çevirdim. Şöyle artık masada hiçbir şey kalmasın. Sadece örgümüz olsun. Önemli çünkü. Şimdi bakın şöyle bir elimle size düzelttim. Şöyle bir bakın. Şimdi ben model kurulumunu 3 tane düzün olduğu noktada kuracağım. Bu önemli bir bilgi. Toplam bu şekilde de örnek kurmadan önce 4 sıra örmüş olduk. Şimdi hemen model kurulumu geliyor. Model kurulumunda kolaylık olsun diye şimdi size tığ yardımıyla göstereceğim. Daha güzel alıyoruz çünkü tığıyla. Ama ben hani şişle, hani yeni başlayanlar için özellikle tığ. Ama biliyorsanız şişle almayı, o şekilde şişle almayı da size göstereceğim. Evet. Şimdi benim burada neyim var? 2 tane tersim var. Hemen 2 tane tersim örüyorum. 1 ve 2. 2 tane tersim ördüm. Şimdi bakın buradayım. 1, 2, 3 tane düzüm var. Benim kullanacağım nokta ilk ilmek değil, ikinci ilmeğin 1, 2, 3 altına batıyorum. Bakın şuraya batacağım. Şu nokta benim batacağım nokta. Bakın şimdi şöyle ipimi
o tarafa aldım. Zaten yönüm de bu yönde olacak. Düz öreceğim çünkü. Bakın şöyle ipimi hop çıkardım. Bu şişimin üzerine ne yaptım? Koydum. Şöyle. Bu şekilde. Şimdi 3 tane şöyle ipimi hafif, çok sıkmıyorum, bakın çok hafif. Şimdi ne var? 1 2 3 tane düzümü ördüm. Bakın. Şimdi bitirdim. Bitirdikten sonra yine aynı noktaya, bakın buradayım ben. Aynı noktadan tekrar arkadan şöyle hop ipimi aldım ve ilk modelimi kurmuş oldum. Bakın bu şekilde. Şimdi üçlü grup bittiğine göre ne yapacağım ben? Bir tane ters yapacağım. Hop çevirdim. Bir tane düz yapacağım. Bir tane ters yapacağım. Bakın şimdi tekrar gene modelimizi kuruyoruz. İpimin yönünü şöyle bir değiştirdim. İpim arka tarafta. Bakınız. Şimdi burada 1, 2, üçüncünün nesine batacaktım? Üçüncüsüne. 1, 2, 3. Şimdi bakın. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın şu parmağım ben ipimi doladım. Zaten ben bu şekilde de örüyorum ama hani bilmeyenler belki zorlanır düşüncesiyle. Böyle de bir göstereyim. En azından anlayın. İlk değil, ikinci. 1, 2, 3. Bakın şöyle geldim. Şu şekilde hop ipimi yukarı çektim. Şimdi ne yapacağım? 3 tane düz öreceğim. Hemen onu örüyoruz. 1 ipin katı geldi. Dur düzelteyim. 1 2 ve hop ne 3. Bakın şöyle düzeltiyorum. Yine aynı nokta. Bakın tığla daha güzel oluyor bana göre ama hani şişte çok profesyonelseniz siz şişle yapabilirsiniz. Aynı o şekilde. Bakın şöyle hop ne yaptım? İpimi tekrar koydum. Bakınız böyle. İkinci modeli de kurmuş olduk. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar ipimi çevirdim. Şuradayım. Ters yapıyorum. Bir ters. Bir düz. Bir tane daha ters. Şimdi ipimin yönünü çevirdim. Hemen üçüncü noktadayım. Bakın. 1, 2, 3 tane var. Birinci değil, ikincinin altından 1, 2, 3. Bu noktaya girdim. İpimi aldım. Hop. Ne yaptım? Şişimin üzerine geçirdim. Bakın böyle. Şu şekilde. Böyle. Şimdi ne yapacağım? 3 tane düzümü öreceğim. 1 2 ve 3. Bitirdim. Şimdi ne yapacağım? Yine aynı noktaya bu şekilde aslında V'ler oluşturuyorum. Aynı noktaya girdim. Hemen ipimi aldım. Şişimin üzerine geçirdim. Şöyle. Bakın şöyle. Devam ediyorum. Bir tane ters. Bir tane düz. Bir tane daha ters ördüm. Yine aynı şekilde bir değil 2, 1, 2, üçüncüden geldim. İpimi aldım. Yukarıya. Hemen 3 tane düzümü ördüm. Şimdi diğer tarafı. Şöyle geçirdim. Şuradan ipim çıktı. Onu düzelteyim. Şöyle. Tamam. Bakın modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şimdi ne yapacağım? Bir tane tersini ördüm. Sonuncuyu örmeden şişime geçirdim. Şöyle bir bakalım. Modelimiz bu. Şimdi arka sıradayız.
Arka sırada hemen neyle başlıyoruz? Düzle başlıyoruz. Şöyle 1 2. Şimdi bakın bizim burada aldığımız ipimiz var. Hiçbir şey yapmadan o ipi şu tığımın üzerine geçiriyorum. Bakın geçirdim. Ama geçirmeden önce ipimin yönünü değiştirmem lazım. Hemen ters yönünde ipimin yönünü değiştirdim. Ne yaptım? İpimi aldım. Şimdi 3 tane öreceğim bakın. 1 2 ve hop 3. Burada benim neyim var? Zaten gözüküyor. İpim var. İpimi aldım. Şimdi ben düz öreceğim için ipimin yönünü değiştirdim. Bakın bir düz, bir ters, bir düz. Yine model tarafındayım. Bakın şöyle çeviriyorum. Model. Ne yapacağım? İpimin yönünü çevirdim. Hemen bu ipi, uzattığım ipi aldım. Hemen 3 tane 1 2 ve 3 tane ördüm. Şimdi sırada ne var? İpi tekrar şişime geçirmekte var. Bakın şöyle ipleri yukarı kaydırmış oldum. Şimdi neredeyim? Hemen ipimin yönünü çevirdim. Direkt olarak bir tane düz, bir tane ters, bir tane daha düz. Şöyle. Tekrar modelimdeyim. İpimin yönünü ne yaptım? Çevirdim. Ters yönde. Şunu bakın. Şöyle aldım ipimi, modeli. Tekrar 3 tane 1 2 3 tane hop tersimi ördüm. Burada modelin devamı var. O ipi almam lazım. O ipi aldım, geçirdim. İpimin yönünü değiştirdim. Bir tane düz, bir tane ters, bir tane düzümü ördüm ve tekrar ters yönde ipimi çevirdim. Tekrar ipimi bakın şunu uzantıyı aldım. Bir hemen 2 ve 3. Devam eden neyim var? İpim var. Onu şişime geçirdim. Şimdi yönünü değiştirdim. Bir tane düz. Aslında bu da düz tabii ki ama ne yapıyorum? Şişe geçiriyorum. Sonuncuyu örmüyorum. Şimdi bu yöndeyim. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi benim başlangıcım nasıl başlıyor? Hemen şöyle size göstermek istiyorum. Tersle başlıyor. Bakın zaten belli. Ters. Benim 2 tane ters örmem lazım. Hemen örüyorum. 1 ve 2. Şimdi gelelim. Bakın burada benim neyim var? Modelimin uzantısı olan ip var. Burada ikisini birlikte örüyoruz. Şimdi ipimin yönünü ne yapacağım? Düz yönünde çevirdim. Bakın şöyle. Şimdi ne yapacağım? İkisini birlikte örüyorum. 1. Şimdi ikinciyi örüyorum. 2 ve üçüncüyü de ikili olarak örüyorum. Bakın şöyle. 3. Model burada bitti. Bakın bu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Bir tane ters, bir tane düz, bir tane hop ters ördüm. Şimdi tekrar ne yapıyorum? İpimin yönünü değiştiriyorum. Benim 3 tane düz örmem lazım ama model olduğu için bakın şu ipi, şu ikisini şöyle alıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar ipimin yönünü çevirdim. Bir tane ters ördüm. Bir tane düz. Bir tane daha ne ördüm? Ters. Çünkü geçmedi. Şöyle. Şimdi bir göstermek istiyorum size. Bakın. Şu şekilde
sanırım net gözüküyor. Model bu. Devam ediyoruz. İpimin yönünü ne yapacağım? Çevireceğim. 3 tane düz örmem lazım. Modelle birlikte hop aldım. 1 2 bu da modelle birlikte aldım. 3. Bakın ipimin yönü. Ters. Düz. Hop. Ters. İpimi çok çevirdim. Bakın. Bu şekilde. Çok basit. Şimdi devam ediyoruz. İkisini birlikte 1 2 3 düz olarak ördüm. İpimin yönünü çevirdim. Ters. Sonuncuyu örmedim. Şimdi bakın şöyle çevirdim. Burada modelimin arkası olduğu için ne görürsem onu yapıyorum. O sıradayım. Ne gördüysem onu örüyorum. Çeviriyorum. Bir kez daha model kurulumunu size göstereceğim. Ondan sonra artık siz hani devam edersiniz. Şöyle bakın bu sırayı atlatacağım. Ne gördüysem o. Bu şekilde örüp geliyorum. Evet, sıramın bakın başındayım. Şöyle tekrar model kurulumu olacak. Şöyle bir göstermek istiyorum size. Şimdi model kurulacak. Modelleri düzlerin olduğu noktada kuruyorduk ve ikinci üzerine kuruyorduk biliyorsunuz. Hemen 2 tane tersimi örüyorum. Bakın. 1 2 yani haroşa ördüm. 2 tane ters. Şimdi bakın şöyle tutuyorum size. 1 2 ve 3 tane benim düzüm var. Onun ortadakinin üçüncüsüne batıyorduk. Bakın sayıyorum. 1 2 3 bu nokta. Şu noktaya. İpimin yönünü zaten hani şöyle çevirdim. Tığ ile aldım. Hop. Şişimin üzerine taktım. Birinciye modeli kurmaya başlıyorum. 3 tane öreceğim şimdi bakın. 1 2 ve 3. Şimdi bir kolunu yaptım. Diğer kolunu yapacağım. Yine aynı noktanın içerisi. Bakın aynı noktanın içerisine geldim. Şöyle ipimi aldım. Şişimin üzerine geçirdim. Bakın gördünüz mü? Bu şekilde. Şimdi benim neyim var? Bir tane zaten görüyorum. Tersim var. Bakın bir tane ters. Bir tane düz. Bir tane daha neyim var? Tersim var. Tekrar bakın ipin yönünü şöyle bir değiştim. Şöyle arkada yani ip arkada. Şimdi bakın tekrar 1 2 ikinciye geldim. 1 2 1 2 ve 3. Üçüncü noktadan hop girdim. Şişime geçirdim. 3 tane düz. 1 2 ve 3. Diğer kolunu yapıyorum. Aynı noktadan. Elinize alışınca çok hızlı bir şekilde ne yapıyorsunuz? Örüyorsunuz. Modelimiz bu şekilde. Her 4 sırada bir modeli kuruyoruz. O şekilde istediğiniz uzunluğa kadar devam ediyorsunuz. Model biliyorsunuz altının katları. Bu modelden istediğinizi örebilirsiniz. Yani ben şapka olarak tercih ettim. Şimdi videonun başında da zaten bitmiş hali ne gördünüz. Bunu daha dikmedim. Sondan gidiyorum. Bu çok hoşuma gitti benim. Ama yelek olur, hırka olur, kazak olur. Yani eldiven olur hatta. Parmaksız eldiven de örelim diyorum. Tamam. Bir tane de parmaksız eldiven öreceğiz. Aynı modelden. Instagram adresimi de ekliyorum. Oradan beni takibe alabilirsiniz. Çünkü orada daha fazla aktif olarak çalışıyorum diyeyim size. İnşallah sizleri mutlu eden bir video olmuştur. Kanalıma abone olmak ücretsiz bu arada. Ücretsiz abone olabilirsiniz. Oynatma listelerine şöyle bir bakın. Yüzlerce model var. Bakalım hangisi hoşunuza giderse Instagram'da beni de etiketlerseniz, benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı, istediğiniz, takıldığınız her şeyi sorabilirsiniz yorum bölümünde. Hoşça kalın.